Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumaklı Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz yelek modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bakın, saç örgüsü şeklinde görünen bir model. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model. Böyle 3 renkli olarak çalıştım ben bugün. Bu kısımda 3 tane düğme kullandım. Kol kısımlarında da yine örneğimizi uyguladım. Yelek olarak çalıştım. Siz isterseniz bunu hırka olarak da yapabilirsiniz. Kollarını uzattığınızda hırka olarak yapılır arkadaşlar. Evet, ölçülerim, bedenim 29 santim, genişliğim 29 santim, uzunluğum da 36 santim arkadaşlar. 2 yaş çocuklar için gayet uygun bir model. Şöyle arka kısmında yine sizlerle paylaşayım. Bakın, arka kısmında da yine modelimizi uyguladık. Önde 3 düğmeli olarak hazırladım ama siz istediğiniz yani sonuna kadar gelmek isterseniz sonuna kadar düğmeli olarak da hazırlayabilirsiniz. Kullanmış olduğum yünlerim şöyle göstereyim. Kartopu, Baby One, anti-peeling özelliğe sahiptir. 100 gram 250 metre. İstediğiniz bebe yünüyle yapabilirsiniz. Çok az bunlardan parça iplerim vardı arkadaşlar. Değerlendirdim. Çok az ip kullandım. Yani bu ana rengimden de bir ip gitmedi. Tığ olarak da şöyle göstereyim. 5 milim 5 numara 3 milimlik de bir tığ kullandım. Evet, ölçülerim bu şekilde. Yeleğimin atkısı ve berisini de daha önce mavi renkli olarak hazırlamıştım. Takım olarak hazırlamak isterseniz videonun alt kısmında linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda yorum yapmayı, açıklama alt kısımda yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ne kadar çok yorum o kadar çok kişiye ulaşmamızı sağlar ve daha fazla video gelmesini sağlar. O yüzden bunu ihmal etmezsek çok sevinirim. Takıldığınız yer olursa yine yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, modelimizin yapımına geçiyoruz. Öncelikle 78 tane zincir çekerek başlayacağız. Zincirlerimizi çok sıkı çekmemeye özen gösterelim. Tekrar başlayayım, ipi yardım. Evet, şimdi başlıyoruz. Bakın, şu şekilde zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 78 tane çekip gelelim. 78 tane zincirimizi çektik. Benim 78 tane zincirim 37 santime denk geldi arkadaşlar. Hani ipiniz farklı olursa ona göre zincir sayınızı artırabilir veya azaltabilirsiniz. Şimdi 78 tane çektik. 3 tane de 3 tane de fazladan çekiyorum trabzan yapmak için. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3 ilmek sayıyorum. Dördüncüye trabzanımızı yapıyoruz. Burada 2 tane trabzanım olmuş oldu. Ön için 12 tane trabzan yapacağım. İkisini yaptım. 2 2 2 3 4 12 tane trabzan yapacağız. 4 5 6 7. Trabzanlarımız ikili trabzan. 2 kere de çıkıyoruz. 7 8 9 10 11 12. Evet. Şimdi 2 tane zincir çekeceğim. Bakın, 12 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane, yani 12. trabzanımızı yapmış olduğumuz aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Burada ön ve kol ayrımını yapmış olduk. Şimdi bu yapmış olduğumuz trabzanı da sayarak kol için 15 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. On bir, 12,
13, 14, 15. 15 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. En son trabzanımızı yapmış olduğumuz aynı noktaya bir tane trabzan yapıyorum. Burada da kol ve arka için olan artırma yerini ayarlamış olduk. Arkası için de 24 tane trabzan yapacağım. İşte burada mantığımız şu arkadaşlar. Önlere kaç tane trabzan yaptıysak yani 12 önlere yapacağız. O yüzden arkaya da 24 yapacağız. Örnek veriyorum. Önlere 15 tane yapsaydık arkaya 30 tane trabzan yapacaktık. Mantığımız bu şekilde ilerleyecek. Evet, şimdi devam ediyorum. Arkası için 24 tane trabzan yapıyorum. Önler 12 tane olduğu için bunu da saydım. 2, 3, 4, 24 tane zincirimi çektim. Şimdi 2 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. En son yapmış olduğumuz trabzanımızın dibine, yani aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak kol için 15 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Evet, şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 15. trabzanımı yapmış olduğum yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve bunu da sayarak ön için 12 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, sıra sonumuza kadar geldik. 12 tane trabzanımızı yaptık. Burada birkaç tane zincirimiz arttı. Bunu ne yapacağız? Şöyle bakın, sökebiliriz şu uç kısımdan, şu şekilde. Arttığı zaman sökebiliriz. Eksik olmasın da fazla olsun arkadaşlar. Hiç önemli değil. Çünkü eksik olursa o kadar yeri yapmış olduğumuz tüm işlemleri sökmek zorunda kalırız. Ama böyle olunca bakın şöyle hemen sökülüyor zaten. Şuradan çekiyorum. Evet, bu kadar. Şimdi döndürüyorum. Yuvaya kadar trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir hemen bakın şu, şöyle görünüyor mu? Hemen şu dip noktasına trabzanımızı yapıyoruz. Burada bir tane trabzanım olmuş oldu. Evet, 1 sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzanımız vardı zaten burada. Şimdi yuvamızın içerisine bakın, altta bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde. Bu üst sırada 2 trabzan, 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve 2 trabzan şeklinde yapmış oluyoruz burayı. Böylelikle buradaki sayı 14 tane olmuş olacak. Bakın, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Devam ediyoruz. Kol bölümünü yapalım. Kol bölümü de 2 buradan, 2 diğer taraftan artmış olacak. 15 taneydi, 19 tane olmuş olacak arkadaşlar. Evet, şöyle ipimi de çekeyim. Şimdi bu yuvaya kadar hepsini tek tek trabzanlar yaparak ilerleyelim. Evet, yuvaya kadar geldim bakın. Şimdi yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum.
Evet, ikinci sırada bütün yuvalara 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yaparak ikinci sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. Burada bir tane zincirim var. Evet, artırma yerine kadar her bir trabzanıma bir tane trabzan olacak şekilde ilerliyorum. Artırma yerine kadar gelelim arkadaşlar. Evet. Şimdi altta 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapmıştık. Burada da bir trabzan, bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. Bir sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, diğer sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve sonra yine bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan şeklinde roba kısmımızı hep bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Artırmalarımız bu şekilde olacak. Şimdi kol içinde yine göstereceğim. Sonra zaten robamızı örebiliriz. Kola kadar gelelim. Şimdi kol için artırma yerimize kadar geldik. Kol ve arka ayrımı için artırma yerine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve bir tane trabzan yapıyorum. Bakın altta 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Burada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan ve devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı bu şekilde ilerleteceğiz arkadaşlar. Bir üst sırada artırma yerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Bir dördüncü sırada o şekilde ilerleyeceğiz. Toplamda 11 sıra öreceğim arkadaşlar. 11 sırayı örüp kaç santimmiş, kaç santim ördüm ona göre sizlerle paylaşacağım. Hem robanın genişliği hem de uzunluğu olarak kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. O kısma kadar gelelim. Arkadaşlar ben roba kısmımı hazırladım. Toplamda dediğim gibi 11 sıra roba kısmını ördüm. Şöyle sizlere santim olarak da ölçülerimi vereyim. Şimdi öncelikle yüksekliğimizin ölçüsünü verelim. Evet 12 santim 11,5 santim gibi bir ölçüm oldu. Hemen şu arka 2 artırma yerine arka genişlik beden ölçüsü yani. Onun ölçüsünü de yine vereyim size. Böyle düzeltelim. Evet 26,5 santim gibi de beden ölçümüz var. Ama robayı birleştirdikten sonra birazcık daha büyüyecek arkadaşlar. Şimdi kol birleşimiyle devam edeceğiz. Şöyle. Yine aynı renkle devam ediyorum. Kol birleşimiyle devam edeceğiz. Döndürüyorum. Bir tane zincir çekmiştim. Döndürdüm. Dibine trabzanımızı yapıyoruz. Evet kol kısmına kadar trabzanlarla yaparak ilerleyelim arkadaşlar. O kısma kadar. Orada sizinle birleşim kısmını paylaşacağım. Evet yuvamın içerisine geldim. Şimdi burada yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3. Bu 3 tane trabzanım beden kısmımın şu ön kısmımın beden kısmının genişlemesine sebep olacak. Şimdi hemen birleştiriyorum. Diğer tarafa yani kol kısmına geçiyoruz. Yani kol kısmının ilk yuvasını alıyorum diğer tarafta. Şöyle bakın. Şöyle katlıyorum. Yine buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. Buraya da. Şöyle. Direkt bu yuvaya 3 tane trabzanımı yaptım. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Trabzanla devam ediyorum. Diğer kola kadar gelelim. Yuvaya kadar geldim. Yine buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Geliyorum. Hemen buradaki yuvayı yapıyorum. 2'ye katlıyorum. 2'ye katlıyorum. Buraya da yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3. Bu kadar kolay birleşim. Ve devam ediyoruz. Evet bu başa kadar gelelim.
Evet, şimdi sondaki ilmeğimi yapmadım. Bakın sondaki ilmeğimi batıyorum. Diğer renk ipimi alacağım. Öncelikle onu alayım. Şimdi burada ipimizi takacağız artık. Hemen ipimi doluyorum. Buradan alıyorum. Ve içinden çıkararak bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Böyle biraz zorlandım. Şöyle yapalım. Direkt yapalım. Evet, yaptım. Döndürüyorum. İpimi alıyorum arkadaşlar burada. Şöyle birazcık uzunca. Şöyle bir zincir çektim. Hemen dibine sık iğnemizi yapıyoruz. Şunu bir tane yürüteceğim arada. Bir tane sık iğnemizi yaptık. İpimi doluyorum ve buraya bir tane trabzan yapıyoruz. Biliyorsunuz burada bir tane hep trabzanımız vardı. Bir zincir çekip trabzan yapıyorduk. Bunu yapmış olduk. Evet, şimdi burada benim saydım altta arkadaşlar 120 tane ilmeğim oldu. Şimdi 120 tane ilmek neyin katları diye baktığımızda altının katları oluyor. Aynı zamanda dördün de katları, altının da katları. 4 çok sık olacağı için 6 olarak yapmak istiyorum ben. O yüzden baştan 3 tane trabzanımı yapacağım. Sonra da 3 tane trabzan bırakacağım. Şimdi sizin bu sayıyı tutmayabilir. Daha farklı sayılarınız olabilir arkadaşlar. Mesela 150 olduğunu varsayalım. 150 neyin katıdır? 5'in katıdır. O zaman ne yapacağız? 5 tane de 1 koyacağız bunları. Ama çift sayı olursa bu kenarda bırakacağımız ilmek daha iyi olur. O yüzden mesela onu 152'ye tamamlayabiliriz. Onda nerede? Şu kol altında birleştirmeler, kol altında artırma yaparız. Burada bir tane, diğer tarafta da bir tane artırma yaparsınız. Yine çift sayı olarak düzenleyebilirsiniz. Mesela işte 130 oldu. 130 neyin katı? Ona göre hesaplarsınız arkadaşlar. Bu aralara koyacağınız sayıları yani aradaki ilmek sayısını ona göre belirlemeniz gerekiyor. Şimdi yapınca daha iyi anlayacaksınız. Birazcık burada bir matematik hesabı gerekiyor. Şimdi bakıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane kenarda 3 tane oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen üçüncü de 1 2 3 4 5 6, 7, 8 ve 9, 10 tane zincir çektim. Şimdi 10 tane zincirimden sonra bakın bu zincirimin hemen dip kısmında, şöyle yakına geleyim inşallah gözüküyordur. Hemen dip kısmında bakın şöyle 2 tane ilmeğim var dip kısmında. Buraya kaydırmayla bağlıyorum. Şimdi yine 6 tane, şimdi 6 tane trabzan yapacağım. 1. Bakın başta 3 tane, 1 2 üçüncüye yaptım. Şimdi 6 tane trabzan yapacağım. Bunda sanki arkadaşlar bu batacağımız yeri çok iyi anlatamadım gibi, görünmedi gibi. Diğer rengimi bağlayacağım. O yüzden burayı söküyorum. Bunu bir üst sırada kullanacağım. Çünkü gözükmedi videoda. Çok daha iyi anlayabilmeniz için sıralamayı bu şekilde yapayım. Şimdi buradan ipimi tekrar takacağım. Evet, şimdi 1 2 üçüncüyü yaptım. Burada örneğimizi şimdi kuralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yakına geldim. Bakın hemen bu zincirin dip kısmında şurada 2 tane ilmek var. Bakın bu. Buraya yapıyorum ve kaydırıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. 6 tane trabzanımı yapacağım şimdi. Normal 6 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Yine 10 tane zincir çekeceğim. Burada herhalde 9 tane dedim arkadaşlar. 10 tane zincir çekeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eğer eliniz sıkıysa 11 12 tane de çekebilirsiniz. Evet, şimdi tekrar şöyle yakına gelelim. Bakın bu zincirlerimizin hemen dibinde şu ilmeğimin şu kısmı ve
yan kısmı bu şekilde alıyorum ve içinden çıkarıyorum. Tekrar 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincirimi çektim. Şimdi yine geliyorum, bakın hemen zincir dibine. Şöyle yakına gelelim. Evet, zincir dibine geliyorum. Ve burada bakın gösteriyor hemen kendini, zaten 2 tane ilmeğim var. Bunlardan ipimi tığımı geçiriyorum ve ipimden de geçirip halkalarımı oluşturuyorum. Yine 6 tane trabzanımı yapıyorum. Siz sayınıza göre kaç tane yapacaksanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincirimi çektim. Yine şöyle bir kere daha gösterelim. Bakın zincirimizin hemen dibinde bu kısımda şöyle 2 tane ilmeğim var. Zaten kendini belli ediyor. Alıyorum ve içinden geçiyorum. Evet, sıra sonuna kadar geleceğiz bu şekilde. Şu kolu da yine göstermek istiyorum. Kol altında 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane yine dip kısmından geçiriyorum. Şimdi bakın, göstereyim, 2, burada gördüğüm bütün ilmeklerime batıyorum. 2 3. Eğer ilmek sayılarınız yeterli değilse, yani bu örnekleri kurmak için yeterli değilse, hani kol altından artırma yapabilirsiniz dedim. Şuraya aynı yere 2 kere batacaksınız arkadaşlar. Yani 2 kere trabzan yapacaksınız. Bu kadar. Bu kısımdan kol altından 2 kol altından artırma yapabilirsiniz. Kaç tane oldu? 3 4 5 ve 6. Yine örneğimi kuracağım. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Yaptım. En son bir tane, 2 tane trabzanımız oldu burada. Sonunkine takıyorum. Evet, dediğim gibi eğer burada 3 tane kalırsa arkadaşlar, şurada ortaya battığınızı batmayın. Burada bir eksiltme yapabilirsiniz. Eksiltme yapmak için de nasıl eksiltme yapacağım onu da söyleyeyim size. Mesela şöyle bir eksiltme yapabilirsiniz kenarda. Yani komple bir sırayı sökmektense bir yerde şöyle bir eksiltme yaparsınız. Bakın batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Yanındakine tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini topladım. Bu bir eksiltmedir. Bir tane eksiltme yapmış olursunuz. Burasının eşit düşmesi gerekiyor çünkü. Evet, 2 tane. Şimdi bakalım. 2, 4, 5 tane halkam oldu buraya kadar. Yani kol kısmına kadar 5 tane halkam oldu. Diğer tarafta bakacağım. Aynı mı? Bakıyorum burada da. 2, 4 ve 5 tane de halkam oldu bu tarafta arkadaşlar. Arkaya sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane de halkam oldu bu tarafta arkadaşlar. Yani eşit oldu. Önlerde 5'er tane, arkada da 10 tane halkam oldu. Böylelikle eşit olmuş oldu. Şimdi ikinci sırayla devam edeceğiz. İkinci sırayı da yine aynı şekilde aynı renkle gidiyorum ve sık iğne olarak gideceğim. Bir tane zincir çektim. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. 1. Yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. 2. Şimdi bakın bunu ne yapacağım? Bunu ön tarafa atıyorum. Şu anda biz yeleğimizin arka kısmındayız. Yani ters kısmındayız. Ters düzü de anlamak için şöyle bakın. Şu ilk sıradan anlayabilirsiniz. Ters mi düz mü olduğunu. Düz olunca ilk sıramız, şöyle göstereyim, bakın ilk sıramız bu şekilde düz kısmı. Arka ters kısım olunca da böyle gözüküyor. Şimdi şu anda biz ters kısımdayız. Zaten sık iğne sıraları ters kısma gelecek. Evet. Şimdi bunu, şu halkamı, bakın halkamı tutuyorum.
ön tarafa doğru itiyorum. Şimdi burada 2 tane sık iğne yaptım. 1 2 trabzan var altta. Bakın bunların üzerine 2 tane sık iğne yaptım. Hemen bu trabzanın üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi devam ediyorum. 2 3 4 5 tane yaptım. Bu 6. olacak. Ne yapıyorum? Bunu da yatırıyorum öne doğru. Bunun üzerine trabzan, bu trabzanımızın üzerine sık iğne yapmıştık. Şimdi bu trabzanımızın üzerine sık iğne yapacağım. Hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bunları sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada yine ip değişikliği yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki ipe geçiyorum. Yani ikinci rengime geçiyorum. Şöyle tığımda 2 tane kaldı. Üçüncü içinden diğer ipimi takıyorum bakın. Tığımda 2 tane kaldı. Diğer rengimi takıyorum ve içinden geçiriyorum. Hemen döndürdüm. Bunları arkada yürüteceğim. Şöyle bir zincir çektim ve dibine trabzanımızı yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi kaç tane ayırmıştık kenarda? 2 tane trabzan ayırmıştık. Kenarda üçüncüye yapmıştık. Şimdi yine aynısını yapıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Bu ilmeklerimi arkada yürütüyorum dediğim gibi. 2 tane trabzan yaptım. Birisi bu, birisi bu. Şimdi üçüncüye tekrar batıyorum. Zaten buradan sonrası kolay. Direkt başlarına denk geliyor arkadaşlar. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir çekiyorum. Zincirimin hemen dip kısmında bulunan bu ilmeklerimden ilmeğimi alıyorum ve içinden çıkarıyorum. Evet, 6 tane trabzan yapacağım şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6 tane trabzan yapıyorum. Ve 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine geliyorum hemen dip kısmına. Gelip buradaki bu 2 taneyi alıyorum arkadaşlar. Ve içinden çıkarıyorum. Yine 6 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, yine 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane yaptım. İçinden çıkarıyorum. Evet, bu şekilde yine devam edeceğim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Örneğimden sonra 2 tane trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar döndürüyorum. Aynı renkle bir tane zincir çekiyorum. Dibine sık iğne yapıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Buradaki bu 2 tane sabit kalacak arkadaşlar. Daha sonrasında bakın 1 2 tane bunu ne yapıyorum? Yine ön tarafa atıyorum. Bu trabzanımın üzerine sık iğne yapmıştım. Şimdi bu trabzanımın üzerine sık iğne yapacağım. Burada atlamamaya özen gösterin. Ve devam ediyorum yine. Evet. Şimdi yine bunu öne doğru atıyorum. Ve bu trabzanımın üzerine sık iğne yapıyorum. Evet, örneğimiz hep bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Başka herhangi bir işlemimiz yok. Yine öne atıyorum. Bu trabzanımın üzerine sık iğne yapıyorum. Şimdi şöyle göstereyim bir. Bakın. Bu halkalarımız bu şekilde devam edecek. Üçüncü sırada ben ana rengimi kullanacağım. Sonrasında yine yeşil, krem ve ana rengim olarak devam edeceğim. Ve hep halka halka devam edeceğiz. En son halkaları birleştirme kısmına geldiğimizde bunu sizinle paylaşacağım. Kaç santim ördüğümü, beden genişliğimin kaç santim olduğunu ve bu halkaları kaç sıra ördüğümü yine sizlerle paylaşacağım. Birleştirme kısmında beraber yapacağız. Şimdi oraya kadar gelelim. Arkadaşlar ben yeleğimin boyunu tamamladım. Bakın bu şekilde hazırladım boyunu. Şimdi kolumun da bir tarafını ördüm ama ikinciyi beraber öreceğiz arkadaşlar. Önceden hazırlamak istedim. Bunları da nasıl iç içe geçirdim de bakın şurada bir taneyi boş bıraktım. Bunu beraber yapacağız. Nasıl yapıldığını göstermek için. Şimdi ölçümü şöyle göstereyim size. Buradan itibaren ölçüyoruz. Etek ucuna kadar.
Toplamda kaç sıra olmuş? Şimdi sizinle paylaşacağım. Şu şekilde koyuyoruz. Bitişe kadar 36 santim, şöyle göstereyim, 36 santimlik bir ölçüm var. Yeleğimizi yaparken ölçtüğümüzde arkadaşlar, şunları iç içe geçirmediğimizde daha büyük bir ölçü veriyor bize. O yüzden tam net ölçüyü alabilmek için önce bunları, hani geldiniz baktınız ki yeleğimin boyu benim için ideal, bunları iç içe geçirip tekrar ölçün. Eğer ölçü istediğiniz şekilde olmadıysa bir iki sıra daha gidersiniz. Şimdi en son ne yaptım en sonda? Örnekli sıradan sonra bir sıra hiç bu örneğe zincirlerimi çekmeden bir sıra trabzan olarak gittim. Sıradaki ipimle, ana rengimle bir sıra trabzan olarak gittim. Şimdi bunları kapatmayı göreceğiz arkadaşlar. Nasıl kapatacağız onu göreceğiz. Şimdi öncelikle şurayı beraber, bunları iç içe nasıl geçirdim? Burayı beraber yapalım. Şuradan başlıyorum. Hemen yeleğimin üst sırasından başlıyorum. Bakın yeşili şu şekilde yapıyorum. Beyazı yeşilin içinden geçireceğim arkadaşlar. Alttakini üsttekinin içinden geçireceğiz. Şöyle alıyorum elimle. Bakın içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Evet, şimdi bunu da beyazın içinden geçireceğiz. Yani alttakini her zaman üsttekinin içinden geçireceğiz. Şöyle göstereyim, bakın bunun içinden geçiriyorum ve alıyorum. Evet, bunun içinden geçiriyorum. Pardon, alttakini üsttekinden, şöyle bakın, alttakini üsttekinin içinden geçireceğiz. Yeşil somonun içinden geçirdim. Yani alttakini, ekruyu yeşilin içinden geçiriyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Bakın bu şekilde. Biraz daha yaklaştırayım. Şimdi daha net görürsünüz. Bakın, alttakini üsttekinin içinden geçireceğim. Şu şekilde içinden geçiriyorum ve aşağıya doğru çekiyorum. Yeşili şöyle tığ da göstereyim, bakın. Şöyle tığla da yapabilirsiniz. Bakın, çıkarıyorum. Beyazı alıyorum. Bunun içinden geçirdim. Üsttekinden, bakın tığımı ne yapıyorum? Üsttekinden aldım somonu, içinden geçirdim. Tığla da yapabilirsiniz. Elle de yapabilirsiniz. Yine alttakinin üsttekinin içinden geçiriyoruz. Yani somonun içinden geçiyoruz. Şu şekilde. Evet. Oldukça kolay. Hepsini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Bu şekilde hazırladık. Evet. Şimdi son sıraya gideceğim. Ben burada bakın yaptıktan sonra ipimi kestim arkadaşlar. Çünkü bir sıra sık iğne gideceğim. Bunları birleştireceğim ve sık iğne giderken düz taraftan gitmek istiyorum ki düze gelip ön patlarını yapacağız. Şimdi ipimi kestim. Buradan devam edeceğim. Düz kısımdan devam edeceğim yani. Şuradan. Hemen yine aynı renk ipimizi takıyoruz. Evet. Şöyle çıkabilirler arkadaşlar yaptıkça. Onları düzenlersiniz. Şöyle ipimizi taktık buraya. Evet. Burada 2 tane sık iğne vardı. 2 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bakın başta 2 tane sık iğnemiz, trabzanımız vardı. Hemen 2 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bunu yatırıyorum. Bakın sıradaki ilmeğimi 3. ilmeğimden yapacağım. Bunu yatırıyorum. Öncelikle bunun içinden tığımı geçirdim. Daha sonrasında sıradaki sık iğnem, yani 3. trabzanımın tepe noktasıyla 3. trabzanıma batıyorum. Sık iğne olarak yapıyorum. Tekrar bunun içinden geçiriyorum ve alttaki sıradaki ilmeğimden, bakın sıradaki, yani bir öncekine battığımız yere değil, sıradakinden devam ediyoruz. Buraya da bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyoruz bunun içerisinden. Daha sonra devam ediyorum. Bir tane bunun içine yapmıştım. Aralarda bunun içine yaptığımı da sayıyorum. 2 3 4
ve 5. Aralarda 5 tane vardı biliyorsunuz. 6.ya bu örneğimizi kuruyorduk. Bir tanesi bunun içerisinde 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bakın bunun içerisine alıyorum. Hemen sıradakine yapıyoruz arkadaşlar. Sıradaki sık iğnemiz batacağımız yer neresiyse oraya batacağız. Ama öncelikle bunun içinden alıyorum. Daha sonra sıradakinden alıyorum. Ve burada bir tane sık iğne oluşturuyorum. İkinciye de tekrar bunun içinden alıyorum. Ve yine yanındaki sıradakinden bakın. Bir öncekinde buna batmıştık. Şimdi buraya batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. İkisini de bunun içerisine yapma sebebimiz bu aşağıdakiler bakın halkalarım geniş. Buradaki de geniş olsun diye 2 tane sık iğne yapıyorum bunun içerisine. Evet devam ediyorum. Yine bakın bir tanesi bunun içinde 2 3 4 ve 5. Geldim tekrar birleşim yerine kapatmaya yani. Hemen bakın bunun içerisine tığımı takıyorum. Sıradaki ilmeğimden alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bundan batıyorum. Sıradakinden batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Yine bunu da sayıyorum. 2 3 4 5. Bu şekilde sayarsanız yan birleştirmiş olmazsınız. Şimdi bakın bunun içinden yapıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Öncelikle buradan alıyorum. Daha sonra sık iğnemden yapıyorum. Tekrar bunun içinden alıyorum ve sıradaki ilmeğimden alıyorum. Ve yine birleştirmiş olduk. Devam ediyorum. Beş. Evet 5 tane yaptım. Birisi bunun içerisinde 1, 2, 3, 4, 5. Yine alıyoruz. Bakın halkamızdan sıradaki ilmeğimden alıyorum. Sıradaki ilmeğimden sık iğne yaptım. Tekrar halkamın içi ve sıradaki ilmeğim ve birleştiriyorum. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bunu da yine göstereyim, paylaşayım sizinle. Bakın 5 tane yaptık. Halkamın içine geldim. Sıradaki ilmeğimden batıyorum. Sık iğne. Tekrar halkamın içi ve sıradaki ilmeğim sık iğne. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradan yukarıya devam edeceğiz arkadaşlar. Hepsini birleştirdik. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna geleceğim. Yukarı doğru devam edeceğim. Şimdi sıra sonunda bir tane sık iğne yapmıştık. Dönüşümüzü yapmak için bir tane daha sık iğne yapıyorum. Dönüşümü yapmak için ve bir tane daha yapıyorum. Böylelikle yukarıya dönüşümüzü yapmış olduk. Bunu da yürütüyorum işte. Şimdi burada bakın şu trabzanıma şuraya trabzanıma bir tane sık iğne yapıyorum. Şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ön patlarını yapıyoruz şu anda. Evet. Bakayım aynı yere mi yaptım? Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Her bir sıraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bu trabzan sırası. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan sırası. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle yarıyoruz. Tam şu boşluğa değil de trabzanımı yarıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne. Her bir sıraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi yukarı kadar böyle devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Bu yakaya kadar gelelim aynı şekilde.
Sıra başına kadar geldim. Bakın yakadayım şu anda. Yakaya kadar geldim. Şimdi yakayı döneceğiz. Diğer tarafa kadar yakayı döneceğiz. Her bir buradaki şunlara birer tane sık iğne yapacağım. Bakın kısımlara birer tane sık iğne yapacağım. Şunu da şöyle arada yürüteyim. Şimdi aynı en son yakaya kadar gelmiştik. En sonki yere yine dönüşümüz için bir tane sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada bir tane daha yapmama gerek yok. Hemen sıradakinden ilmeğimden bir tane alıyorum. Sık iğne. Yandakinden bir tane alıyorum. Sık iğne. Şuradan alıyoruz bakın. Şunlardan. Zaten burada kendini belli ediyor. Tek bir kanat kalmış. Ondan alıyoruz. Ve her birine birer tane sık iğne yaparak diğer tarafa kadar ilerleyeceğim. Burada artırma yeri, artırma yerine de bir tane yapıyorum. Diğer yakaya kadar gelelim. Diğer yakaya kadar geldim. Şimdi burada yine en son sık iğne yapmış olduğumuz yere bir tane daha sık iğne yapacağım ki aşağıya dönüşümü sağlamam lazım. Hemen yaptım. Şimdi aşağıya dönüşümüzü sağlıyoruz arkadaşlar. Şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şuraya. Şöyle göstereyim, buraya bir sık iğne. Bir sık iğne. Yine trabzan sırasına bir sık iğne. Sık iğne sırasına bir tane sık iğne. Trabzan sırasına bir sık iğne. Sık iğne sırasına bir tane sık iğne. Diğer tarafta kaç tane sık iğne yaptıysanız bu tarafta da aynı şekilde yapmaya dikkat edelim. Bir taraf geniş, hani daha fazla sık iğne sırası olup bir tarafta daha az olmasın arkadaşlar. Eşit olsun. Evet, bu. Şimdi dip kısma kadar, şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. En son şurada yapmış olduğum sık iğneme bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani şu ilmeğime şöyle göstereyim. Bakın. En son şu başlangıç yerimdekine şuraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Çünkü diğer tarafta 3 tane yaparak dönüş sağlamıştık. O yüzden eşitliği sağlayacağız. Ve sık iğnemle de birleştiriyorum. Pardon. Şöyle bir tane. Evet. Bakın. Sık iğne yaptım. Döndürüyorum. Bir zincir, hemen dibine tekrar sık iğne, yukarıya doğru gidiyorum yine. Bu pat 3 sıra olacak arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru her bir sık iğneme bir tane sık iğne olacak şekilde yukarı doğru geliyoruz. Bakın böyle. Her bir sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Yakaya kadar yine sık iğnelerimizi yaparak ilerleyelim. Sıranın başına kadar geldim. Döndürüyorum. Aşağıya doğru gideceğiz arkadaşlar. Yaka kısmını daha yapmayacağız. Hani yakaya bir sıra sık iğne yaptık. Karşı tarafa geçtik ki burası bir sıra sık iğneden ibaret olacak. Şu yaka kısmı. Ama ön patlarımız 3 sıra olacak. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum ve aşağıya doğru iniyorum. Ve son sıramız, yani bu tarafın, sağ tarafın son pat sırası arkadaşlar. Şimdi her bir sık iğneme yine bir tane sık iğne olacak şekilde yapacağım. Evet. Sıra sonuna kadar geleceğim.
ipimi keseceğim. Sonra diğer taraftaki patımızı yapacağız beraber, ön kısmı. Orada düğme yeri de ayıracağız. Onu da yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi burayı bitirip ipimizi kesip diğer tarafa geçelim. Evet, bu patı bitirdim. İpimi burada kestim. Şimdi burada düğmeler için yerler ayarladım arkadaşlar. Öncelikle şu üst kısma, yani örneksiz olan roba kısmına düğmelerimi koyacağım. İsterseniz aşağıya doğru yine siz düğmelerinizi koyabilirsiniz. Eşit aralıklarla bölmeniz gerekiyor düğme yerlerini. Ben burayı nasıl yaptım? Öncelikle en sondaki roba kısmının trabzan sırasında, yani bu somon rengimde kullandığım trabzan sırasında rengimi, işaretleyicimi taktım. Daha sonrasında en başta bakın ilk trabzan sırası, sık iğne değil, ilk trabzan sırasına işaretleyicimi taktım. Sonrasında da arayı eşitledim. Bu iki arasında 8 sık iğne ve 8 sık iğne var. Eşit bir şekilde bunları yerleştirdim. Düğmelerimizin eşit aralıklarla olması önemli. Hani güzel görünmesi için. Şimdi burada yukarıdan ipimizi takıyoruz ve aşağıya doğru geleceğiz ve şurada 3 tane düğme iliğimizi ayıracağız. Dediğim gibi siz buralarda da düğme ilikleri ayırabilirsiniz istiyorsanız. Şimdi hemen sıramın başına tığımı takıyorum. Bakın şurada, hemen şuradan takıyoruz tığımızı. Şöyle göstereyim. Şurada dönüşümü sağlamış olduğum yerden takıyorum. Bir zincir çektim. Bunu buraya sabitleyeceğim. Evet. Yanındakine şunu içeriye atalım. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Yanındaki ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum. Ve işaretlemiş olduğum yerdeyim. Yani ilik yapacağım. Bunun için iki tane zincir çektim. Şimdi düğmemin boyutunu bakacağım arkadaşlar. 2 zincir çektim. İki tane atlıyorum. Üçüncü şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bakacağım benim düğmem buradan geçecek mi, geçmeyecek mi? Yanındakine de bir sık iğne yapalım. İpimi de böldüm o arada. Evet. Şimdi bakıyoruz. Kullanacağım düğme buradan geçecek mi? Alıyorum düğmemi. Siz de o şekilde yapın arkadaşlar. Bakıyorum. Evet, gayet rahat bir şekilde düğmem buradan geçti. Eğer büyük bir düğme kullanacaksanız buradaki zincir sayısını 3 tane yapın. Yine 2 atlayın. Eğer küçük ince düğmelerden kullanacaksanız bir tane atlayın arkadaşlar. Bir zincir çekip bir tane atlayabilirsiniz. Yeterli gelecektir. Şimdi devam ediyorum. Her birine bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın işaretleyicimin olduğu yere geldim. Ne yapmıştık yukarıda? 2 tane zincir çekmiştik. Şu ipimi de niye sürekli bölüyorum? Evet. Şimdi zincirlerimizi çok sıkı çekmiyoruz. 2 tane zincir çektim. İki tane ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğime sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. Evet. Burada yine işaretleyicimin olduğu yere geldim. İki tane atlıyorum. Üçüncüye önce 2 tane zincir çekeceğiz. İki zincirimizi çektik. 2 atladık. Hemen üçüncüye sık iğnemi yaptım. Buradan aşağıya sadece sık iğne yapıyorum ben. Düğmeliği koymayacağım. Sadece üst kısımda iliklerim olacak. Aşağıya kadar her bir sık iğneme bir tane sık iğne olacak şekilde inelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Döndürüyorum. Bir zincirimi çektim. Dibine sık iğne yapıyorum. Ve yukarıya doğru yine sık iğnelerimle devam ediyorum. Bu ön pat için yine sonuncu sıram. Bakın yine düz kısımdan en sonki sırayı yapıyoruz ki düzgün güzel görünsün. Şimdi bu düğmeliklerimizin olduğu yere kadar gelelim. İliklerimizin olduğu yere kadar geldim. Şimdi kaç tane ilmek atlamıştık? 2 tane ilmek atlamıştık. O yüzden bunun içerisine, bu boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Eğer bir tane atladıysanız bir tane sık iğne yapacaksınız arkadaşlar. Kaç tane atladıysanız o kadar sık iğne yapmanız gerekiyor. Şimdi tekrar her birine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, ikinci delik düğme iliği. Hemen buraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum.
İliğimize geldik. 2 tane ilik yapıyorum. Pardon, 2 tane sık iğne yaptım. Ve son başta da şöyle 2 tane sık iğnemiz vardı. Bir tane zincirle burayı kapatıyorum. Evet, bunları daha sonrasında iç kısımda iğneyle kapatacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım yeleğimize. Evet, hazırlamış olduk. Bakın patlarımızı da yapınca gayet güzel oldu. Düğmelerimizi de bu tarafa tam iliklerin karşılarına dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle tam iliklerin karşılarına denk getirecek şekilde dikeceğiz. Sonrasında bakın bu şekilde gözükmüş olacak. Şimdi kol kısmına geçelim. Düğmeleri dikeriz sonrasında. Bu kol kısmına geçelim. Kol kısmında yine beraber yapacağız. Bakın burada da yine bedendeki örneği uyguladım. Diğer tarafta da aynısını beraber yapalım. Şimdi öncelikle ilk olarak bedende hangi renkte başlamıştık? Yeşil rengimizle başlamıştık. Kolda da yine aynı şekilde yapacağız. Yeşil rengimi alacağım arkadaşlar. Şimdi şuradan koltuk altımızı, şekilde bakın koltuk altımızda bir tane yuva kısmı var. Yani artırma yeri var. Hemen bu artırmanın bu kısmından buradan ilmeğimi takacağım. Şuradan arkadaşlar yanlış yerden taktım. Bakın artırma burası. Hemen üst ilmeğimiz. Bu trabzanımızın bu kısmı. Buradan ilmeğimi takacağım. Diğer tarafta oradan başlamışım. Baktım şimdi. Evet. Bunu buraya sabitliyorum. Şöyle 3 tane zincirimizi çekelim. Şimdi bu bir tane trabzanımız sayılıyor. Yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Üçüncüye de trabzan yapıyorum. 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çekiyorum. Sonra yine aynı bedende yapmış olduğumuz gibi dip kısmından, zincirlerimizin hemen dip kısmından alıyoruz. Aralarda 5 tane trabzanım vardı. Bakın başlarken 2 trabzan yapmıştık. Burada bir zincirim, ikinci zincirim, üçüncü trabzanıma örneğimi kurdum. Şimdi yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıya 6. trabzanımı yapıyorum. Ve yine 9 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar zincirimin dibindeki bu kısma batıyorum. Bedende aynı yapmış olduğumuz işlem arkadaşlar. Ve yine 5 tane trabzan yapıyorum yan yana. 2, 3, 4, 5. Altıncıyı yapıyorum. Ve 9 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi gevşek çekiyorum her zamanki gibi. Yine zincirimin dibine batıyorum. Evet, bu kolu bu şekilde kol altına kadar ilerleyelim arkadaşlar. 5 tane, yani bedende 5 trabzan, 6.'ya örneğimizi yapmıştık. O yüzden kolda da aynı şekilde ilerliyorum. Bedeni siz aralarda kaç tane yaptıysanız, eğer hani farklı yaptıysanız arkadaşlar, kolda yine aynı şekilde yapın. 5 tane yaptım. 6. örneğimi kuruyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zincirimin dip kısmıyla alıyorum. Devam ediyorum. Koltuk altına kadar ilerleyelim. Buraya kadar geldim. Bakın burada en son örneğim oldu. Şimdi bu koltuk altında örneğimi kurmayacağım. Burada ne kadar trabzan varsa ona göre yapıyorum. Şimdi şu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. 1. Yanına geliyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Şuraya da bir tane trabzan yapıyorum. Şu orta noktayı bulmaya çalışacağım. Üç tane yaptım. Buraya da bir tane yapacağım. Şu kısım şöyle çok açık olsun istemediğim için şuradan bir ilmek alarak yapıyorum arkadaşlar. O kısım çok açık olsun istemiyorum. Ve buraya da bir tane yapıyorum.
5 tane trabzan yapmış oldum bu araya. Diğer tarafta da yine aynı şekilde yapmıştım. Şimdi zincirimle birleşimimi sağlıyorum. Evet, sık iğne sırasına geçiyoruz. Bedende sık iğne sırası ters kısımdaydı arkadaşlar. Ben kolda aynı yönden devam edeceğim. İsterseniz ters yönde de devam edebilirsiniz. Ne yapmanız lazım? Şöyle çevireceksiniz. Bir zincir çekerek bu tarafa doğru devam edeceksiniz. Ama ben buradan devam etmek istiyorum, düz yönden. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Çok bir şey fark etmeyecek çünkü. Bakın burada da yine düz yönden gittim. Bedenle arasında bir farkı yok. Evet, düz yönden gidiyorum. Şimdi burada 2 tane trabzanım vardı. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Yaptım. Şimdi bunu biz düz yönde gittiğimiz için ön tarafımıza, bu tarafa doğru kıvırıyoruz. Ters yönde olsaydı, bakın şu şekilde olsaydı, yani bu şekilde gidiyor olsaydık bu tarafa kıvıracaktık. Düz yöndeyim. O yüzden kendi tarafına bu şekilde bakın böyle kıvırıyorum ve hemen buraya sık iğnemi yapıyorum. Ve devam ediyoruz. Her bir sık iğneye bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bunu da yine kıvırıyorum. Ama yanına batmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Trabzanları atlamayın tabii ki. Her bir trabzanıma bir tane sık iğne olacak şekilde ilerliyorum. Bunu da yine aşağıya doğru kıvırıyorum. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk başlamış olduğumuz sık iğne ile yine birleşimimizi kaydırmayla yapıyoruz. Şimdi ikinci rengimize bakıyorum. İkinci rengimiz de ekruydu. Hemen ekru rengimi alıyorum. Burada yine birleşimimizi sağlıyoruz. Evet. Devam ediyorum. Bu bir tane sık iğnem oldu. Sabitledim ipimi buraya. 2 zincir çekiyorum. Bu bir trabzan olmuş oldu. 3 tane çekelim hatta. Küçük kalmasın. Bu bir tane trabzanım olmuş oldu. Hemen yanındakine de trabzan yapıyorum. Ve burada 2 tane trabzanım oldu. Şimdi 3. trabzanımızı da yapıyoruz. Şuraya 3. trabzanımı yapıyorum. Çünkü altta 2 tane trabzan yapmıştık. Daha sonra örneğimizi kurmuştuk. Şimdi yine aynı şekilde devam edeceğim. 9 zincir çekelim. Hemen dibine yapıyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Evet, bedende yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da yapıyorum. Bu sırayı da sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Şuradaki zincirimle birleşimimi yaptım. Tekrar yapalım bakın. Burada zincirim vardı. Hemen birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim. Dibine sık iğne yapıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğnemiz vardı burada. Bunu yine bu şekilde ön tarafa yatırıyorum. Hemen yanındakine sık iğne yapıyorum. Devam ediyoruz. Eğer bunu hırka olarak devam ettirmek isterseniz, bunu yatırdım öne. Hırka olarak devam ettirmek isterseniz kolu uzatın arkadaşlar. Bedendeki gibi kolu uzatın. O şekilde örneği kurarak uzatabilirsiniz. Evet, sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine ilk yapmış olduğumuz sık iğnemizle birleşimimi sağlıyorum kaydırmayla. Şimdi ana rengimizi takalım. Ve bir sıra trabzan olarak gideceğim. Örnek kurmayacağım. Beden sonunda da yine aynı şekilde yapmıştım. Benim için şu 2 tane halkam yeterli. Hemen buradan kuruyorum. Şöyle dibine bir sık iğne yapıyorum.
Evet, 3 tane zincirimizi çekiyorum. Şunları da sıkıştıralım. Evet. Şimdi her bir dibine batmıyorum. Bakın bu zaten bir trabzan. Yanındakine trabzan yapıyorum. Her birine bir tane trabzan olacak şekilde ilerliyorum. Örnek kurmuyorum dediğim gibi. Sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğim. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğime bir tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Burada 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi sık iğne sırasındayız. Evet, şimdi bakın ikinci sık iğnemizi halkamıza yapacağız. Öncelikle halkalarımızı iç içe geçirelim. Alttakini üsttekinin içinden geçiriyorduk arkadaşlar. Şu şekilde tekrar göstereyim. Şöyle yapalım. Şuradan tığımı alıyorum. Bakın. Üstteki ilk başta yeşilden tığım aldım. Daha sonra beyazı yeşilin içinden çıkardım. Şimdi öncelikle halkamın içinden geçiriyorum. Daha sonra bu sıradaki sık iğnemden ve bir sık iğne yapıyorum. Yine halkamın içinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğimden alıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Devam ediyorum. 2 3 bir tane bunun içinde 1 2 3 4 ve 5. Evet, devam ediyoruz yine. Ne yapıyorduk? İlk başta yeşilin içinden tığımı, daha sonra ekranın içinden ve içinden çıkardım. Öncelikle ilmeğimi alıyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğimi batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar bunun içinden geçiriyorum. Sıradakinden ve sık iğne. Devam ediyorum. Bunun içindeki bir taneyi sayıyorum. 1 2 3 4 5. Yine ilk önce yeşilin içinden, daha sonra ekranın içinden, ekroyu yeşilin içinden şu şekilde zincir alır gibi yapıyoruz. Bunun halkamın içerisinden ve sıradaki ilmeğimden sık iğne alıyorum. Buradan ve buradan sık iğne alıyorum. Evet, sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim ve ipimizi keselim, son haliyle gelelim. Yeleğimin son hali. Kollarımızı da tamamladık. Bedenimi yaptım. Düğmelerimi de taktım ve yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Evet, gerçekten çok şık, çok tatlı bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Modelimin daha önce B'sini ve atkısını da yapmıştım. Mavi renkli olarak yapmıştım. Açıklama kısmına eklerim onları da. Yine oradan yaparak takım olarak da yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerde de çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde bu renklerde çalıştım. Farklı farklı renklerde yapabilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz. Gerçekten her renge uyumlu. Kız erkek hiç fark etmez. Her iki şekilde de hazırlayabilirsiniz. Buraya kadar en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Ama eğer takıldığınız noktalar olursa yorumlarda sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapan herkesin ellerine sağlık. Hepinize sağlıklı günler dilerim.